Sahtekarlar dizisi, senarist değişikliğiyle birlikte son bölümde izleyiciyi adeta şoke etti. Bir bölümde bu kadar çok ölüm görmek, dizinin alıştığımız ritmini tamamen kırdı. Bu bölümde neler yaşandı? Hidayet Bakizade'yi öldürmeye gelen tefeciye Yüp'ün sağ kolu Sayaç intihar etti. Ardından Asya'nın babasının ölümünü gördük. Zaten bu karakterin diziye neden girip neden çıktığı hala belirsiz. Ve bölümün en sarsıcı kısmı, İrem ve Koray Bakizade'nin ölümü. İşte bu iki ölüm dizinin seyrini tamamen değiştirdi. Üstelik ölümlerin arkasındaki gizem izleyiciyi adeta dedektife çevirdi. Son bölümde Ertan, babasının ölümünden sonra Hidayet'in kurduğu tuzağa düşüp Koray'ı suçmıştı. Ancak kısa süre sonra bunun Hidayet'in oyunu olduğunu anlayarak kendi kimliğini ifşa etti ve Hidayet'e meydan okudu. Bu sırada Koray, babasının yaptıklarının ağırlığını kaldıramayıp Ertan'ın evine gitti. Herkes bu sahneyi Koray'ın intihara gidişi olarak yorumladı. Ancak burada çok kritik bir detay var. Koray, Ertan'ın evine giderken oğlu Övgü tarafından aranıyor. Övgü telefonda "Bir şey oldu, gelmen lazım" diyor. Koray'ın verdiği cevap çok önemli. Hiçbir şey yapma, tamam mı? Hep beraber. Kelam-ı Kadim'de der ki, Tam bu sahnenin üzerine Hidayet Bakizade'nin şu repliği geliyor. Bazı günahlar baba şefkatiyle temizlenmeyecek kadar ağırdır. Bu replik kesinlikle boşuna bu sahnenin üzerine bindirilmedi. Bu söz Koray'ın değil, oğlunun işlediği bir günaha işaret ediyor olabilir. bazı günahlar baba şefkatiyle temizlenmeyecek kadar ağırdır. Şimdi aynı bölümde Övgü ile Koray arasındaki sahneyi hatırlayın. Övgü'nün bir ifşa sitesi var ve Koray bu duruma ciddi şekilde sinirleniyor. Aynı zamanda İrem'in de Övgü'ye "Biraz kafa dağıtmam lazım" dediğini biliyoruz. Buradan güçlü bir ihtimal doğuyor. İrem ve Övgü o gün buluştu. Ve büyük ihtimalle İrem'in başına bir şey geldi. Benim teorim şu: Koray zaten intihar etmeye gitmiyordu. Babaya bir gözdağı verecekti. Oğluyla yaptığı telefon konuşması bunu açıkça doğruluyor. İrem, Övgü tarafından öldürüldü ya da ölümüne sebep olacak bir olay yaşandı. Koray bunu öğrendi, yanlarına gitti ve İrem'i ölü veya baygın alıp oğlunu bu işten kurtarmaya çalıştı. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Ertan'ın arabası olay yerinde. Sonra Hidayet Eymir'e "Sana oğlumu öldür demedim, Asya'yı önümden çek dedim" dediğini duyduk. Zaten tefeci Eyüp de intikam almak için yemin etmişti. Şimdi hepimizin aklına gelen Koray intihar etmedi veya Ertan durdurdu. Oğluna gitmek için Ertan'la veya onun arabasıyla evden çıktı, oğlunun suçunu örtmek için İrem'i aldı. O arada Eymir, Koray'ı Ertan zannetti ve vurdu. Fragmanda Eymir yaptığını itiraf etmiyor. Ama ikinci fragmanda Asya'ya söylediği çok kritik bir laf var. Koray ölünce Bakizadelerin veliahtı kim olacak? Burada herkesin aklına tek bir isim geliyor: Ertan. Ama kimse şunu sormuyor: neden Övgü'yü hiç düşünmüyoruz? Peki tüm bunları Övgü planladıysa ve ona bu konuda biri yardım ettiyse kim olabilir? İlk ihtimal Hüma, onun da oğlu hapiste. Ailenin dışına itilmesi, yok sayılması canını yakmış durumda. İkinci ihtimal Kıvılcım. Onun da gizli bir hesabı var. Telefonda biriyle gizli gizli konuşuyorken gördük. Koray'a yanaşmasının bir amacı olabilir. Ama bir ihtimal daha var ki en az konuşulan ama en dikkat çekici olan Neslihan. Dizinin sıkı takipçileri hatırlayacaktır. Neslihan ilk bölümde telefonda birine "Aşkım, her şey yolunda, merak etme" demişti. Oysa evde yatalak bir kocaya bakıyor. Her gün sabah işe gidip akşam eve dönüyor. Peki aşkım dediği kişi kim? Her şey yolunda, merak etme aşkım. Neslihan'ın en sık gördüğü kişilerden biri Övgü. Bu kişi Övgü olabilir mi? Yaş farkı var ama her şey mümkün. Bu sadece bir ihtimal ama göz ardı edilecek bir ihtimal değil. Halanın oğlu ihtimali de var ama onu şimdilik es geçiyorum. Çünkü henüz onu hiç görmedik. Hapishanede telefon kullanıp kullanmadığını da bilmiyoruz. Sonuç olarak Yargı dizisinden de bildiğimiz gibi bize gösterilen hedef her zaman gerçek değildir. Gerçekler, küçük repliklerde, sahne geçişlerinde masum görünen karakterlerde gizlidir. Ve şu an en az şüphelenilen ama en merkezde duran isim Övgü. Sizin teorinizi de merak ediyorum. Görüşmek üzere.